Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen tam ölçülü çiğ börek tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Yaklaşık 1,5 bardak kadar su ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada hamuru 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu hamur için toplamda 1,5 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Hamurumuzun biraz sert olması gerekiyor. Hamuru toparladım, masaya alıyorum. Özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yaklaşık bir 4 dakika kadar yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. Bu şekilde yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamuru yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Büyüklüğünü, küçüklüğünü tamamen kullandığınız tavaya göre ayarlayabilirsiniz. Parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Rahat bir şekilde açılması için 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezeler dinlenirken bu arada ben de iç harcını hazırlamaya geçtim. 300 gram kadar kıyma, 1 adet büyük boy soğanımı rendeledim. Fazla suyunu sıktım. 1,5 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekledim. İyice karıştırıyorum. Malzemeleri güzelce yoğuruyorum. 1 çay bardağı kadar su aldım yanıma. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milimlik çay bardağı ölçüsüdür. Suyu azar azar ekleyerek tamamen yediriyorum. İçerinin biraz sıvı olması gerekiyor. İsterseniz su yerine domates suyu da kullanabilirsiniz. O şekilde de çok yakışıyor. 1 çay bardağının hepsini kullandım. Yavaş yavaş ekleyerek iyice yoğurup karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Hızlı bir şekilde hamurlarımı açmaya başlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezeleri ilk etapta elimle çok az büyütüyorum. Daha sonra merdane yardımıyla istediğim büyüklüğe gelinceye kadar açıyorum.
Dilerseniz oklava da kullanabilirsiniz. Hangisi size rahat geliyorsa o şekilde açabilirsiniz. Açabildiğim kadar açıyorum. Çok aman aman incecik olmasına gerek yok. Ama çiğ börek çok kalın olduğu zaman da güzel olmuyor. Yeteri kadar açtım. Pasta tabağından biraz daha büyük olacak şekilde ayarladım. Yufkanın 2 katı veya 3 katı kalınlığında hazırladım. İç harcını koydum. Videoda görüldüğü gibi kenar kısımlarını iyice birleştirdim. Rulet yardımıyla kesiyorum. Tekrardan elimle bastırıyorum. Kenarlarının açık kalmaması için. Sofra bezi serdim. Kenara alıyorum. Üzerinin kurumaması için üzerinde ekstra bir sofra bezi ile kapattım. Hızlı bir şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Çiğ böreklerin hepsini hazırladıktan sonra ben bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra kızgın yağda kızartmaya başladım. Dilerseniz hemen kızartabilirsiniz. Eğer bir süre bekletmeniz gerekiyorsa yarım saat kadar da bekletebilirsiniz. Üzerinin kurumaması için mutlaka üzerini örtün. Çiğ böreklerimin hepsini aynı şekilde hazırladım. Uygun bir tavanın içerisine yeteri miktarda, bol miktarda sıvı yağ koydum. İyice kızdırdıktan sonra hazırladığım çiğ böreklerin içerisine bırakıyorum. Orta ateşin üstünde bir ateşle kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Üzerine yağ ata ata pişiriyorum ki güzel bir şekilde kabarsın. Fark ettim ki bir 10 dakika kadar dinlendiği zaman çok daha güzel bir şekilde kabarıyor. Çiğ böreğini çıtır çıtır seviyorsanız sıcak bir şekilde tüketmenizi tavsiye ederim. Eğer bekleyecekse de ekstra bir çıtırlık istiyorsanız da içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 yemek kaşığı kadar da sirke ekleyebilirsiniz hamurunu hazırlarken. Tamamen orijinal tarifi hazırladım. İçinin daha sulu sulu olmasını istiyorsanız kıymasını biraz daha sulandırabilirsiniz. Bu şekilde bizim için yeterli oluyor. Çiğ böreklerimi hazırlamaya devam ederken sizlere biraz kanalımdan bahsetmek istiyorum. Kanalımdan birçok hamur işi tarifine, yöresel yemek tariflerine ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte ve baklava tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Çiğ börek tarifimi pişirmeye devam ederken sizler için doku testini de aynı zamanda yapıyorum. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.